Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burma baklava tarifiyle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt. Ben ev yoğurdu kullandım. İsterseniz hazır yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı suyu ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine biraz un ekliyorum. Ölçü olarak isterseniz 1,5-2 bardak kadar un eklemesi yapabilirsiniz. Unun baklavalık ve böreklik olmasına dikkat edin. Unu ekledikten sonra kabartma tozunu kabartıyorum. Ben kabartma tozunu 2 yemek kaşığı sirke ile kabartıyorum. Dilerseniz 1 yemek kaşığı limon tuzu ile de kabartabilirsiniz. Kabartma tozunu kabarttıktan sonra ilk olarak unla karıştırdıktan sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra elimdeki spatulayı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bütün videolarımda belirttiğim gibi bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Özlü ve güzel bir hamur yoğurmadığınız takdirde yaptığınız hamur işi tariflerinden güzel sonuç alamazsınız. Spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurma kabında bir süre yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada da hamuru bir 4-5 dakika kadar mutlaka yoğurmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra hamurumu bezelere ayıracağım. Ben 12 eşit beze yapacağım. Normal klasik büyük fırın tepsisinde hazırlıyorum. Eğer ilk defa yapıyorsanız hamurunuzu biraz daha küçük yaparak bu kadar büyük açmak zorunda değilsiniz. Daha küçük küçük açarak da hazırlayabilirsiniz. Hamurumu toparlıyorum. Hamur toparladıktan sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüyorum. Her ne kadar hamur kartı ile bölsek de bazı parçaları büyük oluyor. O yüzden büyük parçaları elinize geldiği zaman yuvarladığınız zaman avucunuzun içerisinde sıkarsanız fazla olan kısım elinizde kalacaktır. Bu şekilde bütün bezeleriniz eşit olacaktır. Bezeleri hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak bezelerimi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra poşet serdiğim borcamın içerisine alıyorum. Üstüne tekrardan poşet kapatıyorum. İlerleyen dakikalarda sizlere yakından göstermeye çalışacağım. Bu
Bu şekilde açmanız yeterli olacaktır. Hemen 2 tane daha açıyorum. Bu şekilde borcamın içerisine alıyorum. 2 hamur 1 poşet, 2 hamur 1 poşet şeklinde bu şekilde bitiriyorum. Daha sonra üzerini streçle kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirdim. Dilerseniz 3 saat kadar dinlendirdikten sonra hemen açabilirsiniz. Hamurumu bir gece boyunca buzdolabında dinlendirdim. Hamurumu çıkartıp hızlı bir şekilde açma işlemine geçiyorum. Altını üstünü güzelce nişastaladıktan sonra hamuru açmaya başladım. Baklava hamuru açarken veya yufka açarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, çok fazla orta kısma bastırmadan açmanız gerekiyor. Orta kısım zaten kendiliğinden inceliyor. Kenar kısımları ister istemez biraz kalın kalıyor. En sonunda eğer isterseniz merdane ile geçebilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtım. Çok güzel bir şekilde açıldı. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra üzerine biraz ceviz serpiyorum. Bu yufkada cevizi çok az kullanmışım. Videoda fark ettim. Hemen bu şekilde büzdükten sonra tepsiye alıyorum. Hemen sizlere açılmış bir yufka daha gösteriyorum. Yeteri kadar büyüttükten sonra ceviz serpiyorum. Kenarlarına merdane yardımıyla geçtim. Biraz ceviz serpiyorum. İnce oklava kullanacağım. İlk yaptığım zaman ince oklavamı bulamamıştım. Daha sonra ince oklavamı buldum ve ince oklavayla devam ediyorum. Cevizini serptikten sonra oklavanın büyüklüğüne göre kenar kısımlarından katladım. Uç kısmını da katladım. Güzelce sardıktan sonra videoda görüldüğü gibi büzdükten sonra tepsiye alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra eşit bir şekilde düzeltmeye çalışıyorum. Hemen bir tane daha göstereyim. Baklavayı büzdükten sonra tepsiye yerleştiriyorum. İlk defa deneyenler için son olarak bir tane daha baklava yufkası açmak istiyorum. En başından hemen nişastalıyorum. İlk başta nişastayı bol bol kullanabilirsiniz. Hamur büyüdükten sonra çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi oklavayı her zaman aynı yönde tutuyorum. Önüme alarak açma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman açtığınız yufkalar yuvarlak ve düzgün olacaktır. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yufkaları sardığınız zaman çok fazla sıkı sıkı sarmamaya dikkat edin. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra dilerseniz yağladıktan sonra kesimini tamamlayıp fırına sürebilirsiniz. Ben o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu seferlik kesmedim. Neden o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum? Hemen hızlı bir şekilde açıklayayım. Kestiğiniz zaman, fırınladığınız zaman dilimleriniz çok daha düzgün oluyor. Sonradan kestiğim zaman üzeri kıtır olduğu için ister istemez dilimlerim biraz bozuldu. O yüzden tavsiye ediyorum. Yoksa kesinlikle pişmesinde herhangi bir sorun yok. İstediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Baklavayı yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ara ara derecesini düşürebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş içinin pişmesini sağlayın. Baklavamı fırından aldıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirdim. 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra hazırladığım şerbetimi döküyorum. Bu arada şerbetimiz soğuk, tatlımız da sıcak olacak. Hazırladığım şerbetin miktarını videonun altındaki açıklama kısmına tam not olarak ekleyeceğim. Videonun çok fazla uzun olmaması için şerbet kısmını eklemedim.
Şerbetledikten sonra üzerini kapatmıyoruz. Üzeri açık bir şekilde serin bir ortamda 2-3 saat kadar şerbetini tamamen çekmesini bekliyoruz. Zaten şerbetini tamamen çekiyor. Şerbetini tamamen çekmesindeki en büyük püf noktası şerbetin tamamen soğumuş, hatta buzdolabında bekletilmiş olmasından geliyor. Şerbet soğuk olduğu zaman, tatlı da sıcak olduğu zaman şerbeti tamamen içerisine çekiyor. Şerbetini tamamen çektikten sonra baklavamı dilimliyorum. Bu arada artık hava karardığı için ışıktan dolayı renginde biraz açıklık, koyuluk olabilir. Sizler baklavanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.